Sweet Tooth'un final sezonu, bu olağanüstü uyarlamanın sonunu getirmede başarılı. 40 sayı Vertigo çizgi roman serisi Sweet Tooth'un yaratıcısı Jeff Lemire şu anda oldukça iyi hissediyor olmalı. Sadece mükemmel bir çizgi roman yazmakla kalmadı, aynı zamanda eserinin canlı aksiyon uyarlamasının onu çok gururlandırdığını övünebilen nadir yaratıcılardan biri. Netflix'in Sweet Tooth'u son sezonunda Lemire'ın anlatımından önemli ölçüde ayrılsa da dizi sorumlusu Jim Mickle ve yazarları sonuçta temalara, karakter gelişimlerine ve kaynak materyalin çevresel açıdan katı mesajına sadık kalıyor, hem de kendi harika remixleriyle. Hasta adlı küresel bir virüsün insan nüfusunun çoğunu öldürmesinden 10 yıl sonra ortaya çıkan ve değişime uğrayan 10 yaşındaki Gus, doğanın kendisini nasıl yeniden tasavvur ettiğini temsil ediyor. O, insan evriminin bu sonraki aşamasının, 0 numaralı hastası, olabilecek, yarı insan ve yarı geyik bir melez. The Sick'ten sonra doğan, normal, insan çocuğu olmadığından, ölümcül vebadan kaçmayı başaran yetişkin insanların çoğu artık tüm melezlere karşı büyük bir korku ve kızgınlık besliyor. İlk sezonda, Gus'un babası Pabba'nın ölümü, genç çocuğu, hiç tanımadığı annesini, Birdie adında bir bilim adamını aramak için Yellowstone'daki güvenli kulübesinden ayrılmak zorunda bıraktı. İKNCİ sezonun sonunda Gus, onun insan koruyucusu koca adam Jeopard ve yeniden bir araya gelen kız kardeşleri, insan Becky ve melez Wendy, melezlerden nefret eden manyak General Abbott'u ve onun The Last Man ordusunu alaşağı ettiler. Ancak Wendy'nin evlatlık annesi Emme, kızını korumak için kendini feda ettiğinden, bunun bedeli büyük oldu. Dizi boyunca Gus'un annesini ve Alaska'daki uğursuz bir mağarayı hayal etmesiyle birlikte dörtlü, onun kökenleri ve hala etkili olan virüsü ortadan kaldıracak bir tedavi bulunup bulunmayacağı hakkında kesin cevaplar almak için yola çıkar. Mickle, Lemire'ın çizgi romanını akıllıca 3 parçaya ayırdı, bu da seriye genel olarak güçlü bir yapı ve değerli bir üçüncü perde hedefi kazandırdı. James Brolin, çoğu bölümün başında ve sonunda konuşan, görünmeyen dizi anlatıcısı rolünü üstleniyor. Önceki sezonlarda, onun samimi sesi diziye masalsı bir nitelik kazandırdı ve bu da onu çizgi romanların daha kasvetli tonundan ayırdı. Büyülü gerçekçilik yaklaşımını benimsemek, hikayenin bir aile saatine dönüştürülmesinde harikalar yarattı. Yaşlı Gus, 3 sezon boyunca kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak büyüyor. Ancak uyaralım, ton olarak 3. sezon kasvetli ve yoğun havasıyla kaynak çalışmasına geri dönüyor. Gus, Alaska'ya yaptığı yolculukta ölümü görecek, deneyimleyecek ve onu eninde sonunda Kuzey Kutbu'nda olacaklara hazırlayacak şekilde işleyecek. Bazen üzücü olabilir ve hassas çocuklar için çok fazla olabilir. Ancak karakter açısından bu, Gus'u kaderiyle yüzleşmeye hazır, kendisinin en proaktif versiyonuna taşıdığı için gereklidir. Vardiya işe yarıyor çünkü Convery gerçekten de Gus rolüne geçerek tatlı çocuğu daha düşünceli ve dünyadan bıkmış bir alana dönüştürüyor. Hiç şüphe yok ki 3. sezon Gus'u zor durumda bırakıyor. Tanıklık etmek bazen acı verici olsa da, mesele Gus'u olması gereken yere götürüp son perdede bazı etkili farkındalıklar ve kararlar alabilmesi ile ilgili. Convery'den Gus'a destek verenler, hikayenin hem samimi hem de yüksek konseptli fikirlerini satma konusunda olağanüstü kalmayı başaran oyunculardan oluşan bir topluluk. Lavi Owen ve Murray, bu kadar kasvetli ve affetmez olmayan bir gelecek için birlikte savaşırken, karakterleri arasında bir kardeşlik yaratacak alana sahip oluyor, üzüntülerini ve güçlerini paylaşacakları pek çok an var. Her şeyin istikrarlı dayanağı, Jeb'i buraya getirerek harika bir iş çıkaran Nonso Anoze'dir. Bir zamanlar dünyayı ezip boyun eğdirebilen bir futbol yıldızı olarak artık hem alçak gönüllülüğü hem de şefkati biliyor. Gus'la yaptığı seyahatler boyunca Anoze, Jeb'in bu kez Gus için olmak üzere kendi melez çocuğunun olmasını anlayamadığı babaya dönüşmesini zarif bir şekilde kanalize etti. Aslına bakılırsa, ebeveynliğin keşfi, tüm şekil ve biçimleriyle bu sezon iyi bir şekilde sunuluyor ve Gus'un reşit olma sürecine paralel bir hikaye olarak ilerliyor. Acımasız Alaska karakolu annesi Sienna ve kutup tilkisi melezi kızı Nuka gibi yeni karakterler, nihayet bu yeni dünya düzeninde koşulsuz ebeveynliğin ne olabileceğine dair bir örnek sunuyor. Gus'u ve mağarayı bulma konusunda takıntılı olan Doktor Singh de ebeveyn söylemine giriyor. Abbott için çalıştıktan ve sevgili karısı Rani'yi virüse kaptırdıktan sonra değişmiş bir adamdır, kaderinin ve kurtuluşunun anahtarının Gus olduğundan emindir. Bu arada, en kötü anne sol durumunun önde gelen adayı Texas Savaş Lordu Helen Jung'dır. İnsan çocuklarının yeniden ayağa kalkabilmesi için doğanın hatasını düzeltmek amacıyla Abbott'un melezleri yok etme misyonunu sürdürme niyetiyle bu sezonun büyük kötüsü olarak intikamla geri dönüyor. Bir despot olarak üstün olduğu yerde, emirlerini yerine getirmeye zorlandığı iki yetişkin kızına sert davranan bir anne olarak başarısız oluyor.
Özellikle, evlilik dışı kurt melezi çocukları olduğu için acı çeken en büyük kızı Rosie'nin anneliğini iyice zehirledi. Her zaman harika olan Tra'nın tipe karşı oynadığını görmek bir zevk olsa da, The Pack bölümü dışında Rosie, kendisini esnetmeye olanak tanıyan karakter gelişimi konusunda biraz kısa bir değişime uğruyor. Toplamda, spoiler vermememizi isteyen ambargolar nedeniyle adı geçmeyen birkaç performans da dahil olmak üzere, pek de kötü bir performans yok. Ancak Cho'yu, Jang gibi ne kadar kötü biri olduğu için övmek yanlış olmaz. Kötü cadı, zengin bir şekilde atanmış kötü anne olarak otoritesini kasıp kavururken, her şey dolu. Diğer yazarların Cho'yu bu kadar etli bir kötü adam olarak sunması neden bu kadar uzun sürdü? Sezonda herhangi bir zayıflık yaşanırsa bu, oyuncuların Alaska'da toplandığı zamandır. Sienna ve Nuka ile birlikte serinin son saatlerine hayati eklemelerden çok dolgu hissi veren yeni bir karakter paketi geliyor. Daha az oyuncuların bahislerini genişletmek için daha fazla aksiyon vuruşu eklemek için oldukça ince örtülü bir bahane olan bir alt senaryoda varlar ve Gus ve Jeb son yarda çizgisine giderken onlara yapacak bir şeyler veriyorlar. Hiçbiri kötü değil, ancak sezonun başlarındaki bölümlerde daha iyi yapılan diğer yan görev senaryoları kadar ilgi çekici veya ilgi çekici değil. Ancak tatmin edici bir dizi finali yapmak söz konusu olduğunda, Mikle ve yazarları kitaptaki farklı karakter, mitolojik ve tematik konuları dizi için tutarlı ve etkili bir sonuca bağlayarak olağanüstü bir iş çıkarıyorlar. Yine ayrıntılar farklı olsa da Lemir'in görsellerinin daha geniş temaları ve yeniden tasarlanmış temsilleri oldukça şaşırtıcı ve belki de özellikle son bölümde biraz daha yankı uyandırıyor. Bu son bölümün yazımı ve yönetmenliği, kaynağın saygılı bir yorumunu sunma konusunda hiçbir tempoyu kaçırmıyor, aynı zamanda hikayenin bu versiyonunu da benimseyen izleyicileri kendinden emin bir şekilde ödüllendiriyor. Mikkel'ın bu hikayeyi ruhuna taşıdığı, Lemir'in çerçevesini bir zerre bile eksiltmeden ustaca zenginleştirip süslediği başından beri çok açıktı. Mikkel's Sweet Tooth, yapılmış en iyi çizgi roman uyarlamaları arasında yerini alıyor. O halde, bir kutu mendil alın, çünkü buna ihtiyacınız olacak ve onu sevgiyle hayata geçiren ekibe bir bardak akçaağaç şurubu yükseltin. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.